Değerli dinleyicilerim, bu ilginç olaylar videomuzda diri diri gömülen insanların ilginç hikayelerini anlatacağım. İyi dinlemeler. 37 yaşındaki Rosângela Almeida dos Santos. Brezilya'da duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Öldü sanılarak gömülen kadın, iddialara göre 11 gün boyunca tabutundan çıkmak için uğraştı. Kadının çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinleri, 37 yaşındaki kadının tabuttan çıkmaya çalışmayı başaramayan cansız bedeniyle karşılaştı. Akıllara durgunluk veren olay, Brezilya'nın Racharan das Neves şehrinde yaşandı. Kaldırıldığı hastanede septik şok geçirerek öldüğü açıklanan 37 yaşındaki Rosângela Almeida dos Santos, ertesi gün Senhora Santana mezarlığına gömüldü. Ancak iddialara göre Santos'un gömülmesinden günler sonra çevre sakinleri mezarlıktan sesler geldiğini fark etti. Kadının gömüldüğü taş mezara gelen vatandaşlar tabutu kırdıklarında ise büyük bir şok yaşadı. Öldü sanılan kadının kafası ve ellerinde yeni oluştu görülen yaralar vardı. Bazı vatandaşların kadının el ve ayaklarına dokunarak vücudu hala sıcak dediği görüntüler de Brezilya televizyonlarında yayınlandı. Octavia Smith-Hacker 1800'lerin sonlarına gelinmişken ABD'nin Kentucky eyaleti korkunç bir salgınla çalkalanır. Bu salgının neden olduğu en trajik vaka ise Octavia Smith-Hatcher adlı bir kadındır. Daha bebek olan oğlunu salgın sonrası kaybeden Hatcher depresyona girer ve yataklara düşer. Zamanla iyice hastalanan ve sonunda komaya giren, birkaç ay sonrasında da hala yatağındayken öldüğü ilan edilir. Ardından da hemen gömülür. Cenazeden bir hafta sonra kasabadaki çoğu insan Octavia'nın ile aynı belirtileri gösteren hastalığa yakalanır ve koma durumuna girer. Fark ise kasaba halkının komadan bir süre sonra çıkmasıdır. Durum böyle olunca Octavia'nın kocası karısının da hala yaşarken gömüldüğünden aslında bir süre sonra uyanacağından korkmaya başlar. Hemen mezarlığa gidip eşinin mezarını açan adam bu korkusunun gerçek olduğunu anlar. Tabutun iç kısmında tırnak izleri vardır. Octavia'nın tırnaklarında da kan izleri. Yüzü ise dehşete düşmüş bir ifadeyle bakmaktadır. Gerçek ortadadır. Octavia hala hayattayken canlı canlı gömülmüştür. Ardından Octavia tekrar gömülür ve eşi tarafından adına bir anıt dikilir. Bu anıt günümüzde hala ayaktadır. Hastalığa gelince, Afrika'ya ait bir sinek türünün neden olduğu uyku hastalığının tüm bu olaylara sebep olduğu düşünülüyor. Mina el-Houari 2014 Mayıs'ında 25 yaşındaki Fransız bir kadın olan Mina el-Houari, Fas'ta yaşayan biriyle internet üzerinden aylarca konuştuktan sonra ilk buluşmasına hazırlanmaktadır. Uçaktan indikten sonra Fas'taki oteline gelen ve giriş yapan kadın otelden hiçbir zaman çıkış yapmaz. Birlikte güzel bir akşam geçiren ikilinin gecesi Mina'nın birdenbire yere yığılıp kalmasıyla sonlanır. Bunun üzerine adam polise veya ambulansa haber vermek yerine kadının öldüğünü varsayıp bahçesine gömmeye karar verir. Sıkıntı ise Mina aslında ölmemiştir. Diyabet olan ve o an diyabetik komaya giren kadın sevgilisi tarafından önü salınmıştır. Birkaç günün ardından Mina'nın ailesi kayıp ilanı verir ve Fas'a giderek kızlarını bulmaya çalışır. Polisler adamı sonunda yakalar ve evini araştırırlar. Toprak lekeli elbiselerini ve mezarı kazmak için kullandığı kazmayı bulurlar. Sonrasında da korkunç manzarayla karşılaşırlar. Adam aslında Mina'yı öldürmüştür. Suçunu itiraf eder ve kasten adam öldürmekten yargılanır. Bayan Boger Charles Boger ve eşi Pennsylvania'daki çiftliklerine sıradan günler geçirirlerken 1893 Temmuz'unda Bayan Boger bilinmeyen nedenlerden dolayı aniden ölür. Doktorlar ölümünü doğrular ve ardından kadın gömülür. Hikaye burada bitmiş olacakken arkadaşlarından biri Charles'a gider ve karısının yıllar önce histeri krizleri yaşadığını söyleyerek aslında ölmemiş olabileceğini belirtir. Karısının canlı canlı gömülmüş olması fikri Charles'ın kafasına girer ve onu da histerik yapar. Charles arkadaşlarıyla bir araya gelir ve mezarı kazar. Bulduğu şey şok edicidir. Eşinin vücudu tabutun içinde ters yatmaktadır. Tabutundaki cam parçası kırılmış ve vücudun her tarafına saplanmıştır. Her yeri kan içindedir. Çizik doludur
Parmaklarının hiçbir yerinde değildir. Bu korkunç keşfin ardından Charles Bogger'ın akıbetini ise kimse bilmemektedir. Angelo Hayes. Diri diri gömülenler arasında şanslı olanlar da var. Bunlardan biri de Angelo Hayes adlı 19 yaşındaki genç bir erkek. Fransa'da yaşayan Angelo, 1937'de motosikletiyle kasabada dolanırken kaza yapar ve kafasını tuğla duvara vurur. Doktorlar hiçbir şüpheleri olmaksızın Angelo'nun öldüğünü onaylar. Kazadan 3 gün sonra Angelo defnedilir. İlginç olaylar bu noktadan sonra başlar. Bir sigorta şirketi Angelo'nun babasının daha yeni sağlık sigortası yaptırdığını fark eder ve para almak için ölüm yalanı attıklarından şüphelenir. Olayı araştırması için bir araştırmacı görevlendirirler. Araştırmacı, defnedilmesinin üzerinden henüz 2 gün geçmişken Angelo'nun mezarını tekrar çıkarttırır ve şok edici gerçekle karşılaşır. Angelo hala hayattadır. Ölümü net olarak tasdik etmek için orada bulunan bir doktor, bedenin hala sıcak olduğunu ve kalbin de attığını fark eder. Hemen hastaneye götürülen Angelo kurtarılır. Anlaşılan başındaki ciddi yaralanma yüzünden bilincini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Angelo, tabutlara diri diri gömülenlerin uyandıklarında kurtulabilmesi için kullanabilecekleri ziller ekler. Bu yeni buluşuyla da tüm Fransa'ya turlar ve ünlü bir sima haline gelir. Bay Cornish. İngiltere'nin Bath bölgesinde belediye başkanı olan Bay Cornish, 80 yaşında yüksek ateş nedeniyle ölür. Ölümünün hemen ardından gömülür. Mezarcı gömü işlemini tamamlamak üzereyken oradan geçen insanlar tarafından içecek ikram edilmesi üzerine mola verir ve küçük bir sohbete dalar. Sohbet sırasında Bay Cornish'in yarı gömülü haldeki mezarından sesler gelmeye başlar. Sesi duyanlar hemen yardıma koşar ve oksijeni bitmeden önce adamı kurtarmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki çok geç kalmışlardır. Bay Cornish mezarında dizleri ve dirsekleri kanamış halde boğularak ölmüştür bile. Bu durumdan oldukça etkilenen Cornish'in kız kardeşi yakınlarına aynı kaderi yaşamamak için gömülmeden önce kafasının kesilmesini isteğini iletir. Uttar Pradesh. 2014'ün Ağustos ayında Hindistan'da yaşayan 6 yaşındaki küçük bir kız diri diri gömülmüştür. Kızın amcasına göre kızın evine yakın bir yerlerde yaşayan evli bir çift, küçük kızın yanına yaklaşarak annelerinin yakınındaki bir Luna Park'ta olduğunu söyleyerek kızı tarlaların ortasına götürerek boğmuş ve sonrasında da gömmüştür. Şans da o ki bölgede bulunan köylüler çiftin kızla beraber tarlaya girdiğini görmüş ve sonrasında yanlarında çocuk olmadan ayrıldıklarında şüphelenerek kızı aramaya çıkmışlardır. Kazılan mezarı bulan ve hemen kızı çıkaran köylüler kızın bilincini kaybettiğini ve nefes almadığını fark ederler. Hemen hastaneye ulaşırlar. Kız kurtarılır ve sonrasında da kendini kaçıranları tespit eder. Canlı canlı gömüldüğünü ise hatırlamaz. 35 yaşındaki Rus bir adam. Tarihteki diri diri gömülme vakalarından belki de en ilginci, gönüllü olarak ve isteyerek gömülen 35 yaşındaki Rus bir adama ait. 2011 yılında diri diri gömüldükten sonra kurtulmayı denemeye karar veren adamın sonu trajik bir ölüm olur. Nedendir bilinmez ancak adam 24 saat toprak altında kalırsa hayatı boyunca çok şanslı biri olacağını düşünür. Bir arkadaşının yardımıyla şehrin dışında bir mezar kazar. Tabutun içerisine hava akışını sağlayacak minik borular, bir şişe su ve cep telefonu da koyar. Tabuta girdikten sonra arkadaşı tabutu gömer ve mezarlıktan ayrılır. Adam arkadaşını yalnızca bir kere arar ve iyi olduğunu söyler. Arkadaşı ertesi gün mezarlığa gelip tabutu çıkarır. Ancak bir terslik vardır. Adam ölmüştür. Anlaşılan gece yağan yağmur nedeniyle hava boruları kapanmıştır ve adam boğularak ölmüştür. Lawrence Carlton. Londralı bir kasap olan Lawrence Carlton, 1961 yılında ciddi bir hastalığa yakalanır. Lawrence'ın varisi adamın hemen ölmesini istiyordur. Böylece mirasa konabilecektir. Herhangi bir doktor onayı olmadan Lawrence ölü olarak ilan edilir ve yakınlardaki bir mezarlığa gömülür. Defin işleminin hemen ardından cenazedekiler tabutun içinden gelen çığlıklar duymaya başlarlar. Hızla tabutu tekrar çıkartırlar. Ancak geç kalmışlardır. Gözleri neredeyse yerinden fırlamış, kaçabilmek için tabuta vurmaktan kafası kanlar içinde kalmıştır. Sipho William.
1993 yılında 24 yaşındaki bir Güney Afrikalı olan Sipho William ve nişanlısı bir araba kazası geçirirler. Nişanlısı kurtulurken ağır şekilde yaralanan Sipho öldüğü düşünülerek morga kaldırılır ve metal bir kutu içerisinde defin işlemine kadar bekletilir. Fakat aslında ölmemiştir. Yalnızca bilincini kaybetmiştir. 2 gece boyunca kutuda kalan ve sonunda uyanan adam bir sürelik şaşkınlığın ardından yardım çığlıkları atmaya başlar. Morgda görevli kişiler çığlıklarını duyar ve adamı çıkarırlar. İyileşme sürecini de atlatan Sipho eve döndüğünde zombi olduğu gerekçesiyle sevgilisinin çığlıkları ve bağırışları arasında evi terk etmek zorunda kalır. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar videosunda sonuna geldik. Bu ilginç olaylar videosu ile ilgili düşüncelerinizi ve sizin için en garip olan diri diri gömülme hikayesi hangisi yorumlarda belirtelim. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.